The Amazing Digital Circus'ın 8. bölümüne sadece aylar kaldı. Şimdiden söyleyebilirim ki bu bölüm dizinin tarihinde gördüğümüz her şeyden çok daha sarsıcı, çok daha psikolojik ve kesinlikle akıl almaz olacak. Yapımcılardan gelen sızıntılar, seslendirme sanatçılarının imaları ve 7. bölümün o yürek burkan finali tek bir şey işaret ediyor. Oyun bitti, gerçekler başlıyor. Bugün elimizdeki her bir veri kırıntısını birleştirerek 8. bölümün tam resmini çizeceğiz. Hazırsanız Jax'ın zihninin derinliklerinden Kane'in yalanlarına uzanan bu yolculuğa başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve en önemlisi teoriler için Instagram'dan veyahut da yorumlardan bana ulaşabilirsin. Aynı zamanda bu kanala maddi destek vermek için, hatta videolara daha erken erişim elde edebilmek için ve overlordlar olarak yerini alabilmek için katıl üyesi olarak bana destek olabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 7. bölümün finalini hatırlayın. O an sadece bir kaçış planının suya düşmesi değildi. O an Jax'in yıllardır inşa ettiği umursamaz, havalı ve dokunulmaz kalesinin yıkıldığı andı. İlk bakışta Jax'in delirdiğini, aklını yitirdiğini düşünebilirsiniz. Ben de ilk başta böyle düşünmüştüm. O boş bakışlar, o tepkisizlik, sanki soyutlanmanın kıyısındaydı. Ancak daha dikkatli baktığımızda orada delilikten çok daha ağır bir şey görüyoruz. Saf, filtresiz farkındalık. Jax Kane'e karşı sesini yükselten, durumu sorgulayan ilk kişi oldu. O ana kadar sirkteki hayatta kalma stratejisi basitti. Herkesin bir rolü var. Ben de kötü çocuğu oynarsam bu saçmalıktan etkilenmem. Ancak çıkış kapısının tamamen yok olmasıyla bu strateji iflas etti. 8. bölümde göreceğimiz Jax artık o eski zorba değil, o maske düştü. Ki ben de şahsi olarak ilk bölümden beri gıcık olmuştum ama ana hikaye örgünün artık Jax üzerinden olduğunu düşündükçe ve onunla empati yapmaya başlayınca belki de o kadar kötü bir karakter değildir diye düşünmeye başladım. Şimdi 5. bölümden beri Jax'i takip eden Ribbit teması, geçmişiyle bağlantılı o gizemli kurbağa figürü yani artık görmezden gelinemez bir noktada. Jax geçmiş travmaları ve sirkteki varoluşsal kriziyle yüzleşmek zorunda ve işte burada ilginç bir dinamik devreye giriyor. Jax'in iyileşmek için diğerlerine ihtiyacı var. Pomni ve Ragata onun içindeki o karanlık odayı aydınlatmak için ona el uzatacaklar. Ki ben şahsi olarak bu zamana kadar Jax'in odasının hep dağınık, her taraf her yerde olan böyle pis bir karakter olarak düşünmüştüm ama odanın renklerini de hesaba katarsak aslında böyle biri değil. Sadece dışarıya karşı böyle davranmayı seçiyor. Bu hikayenin gizli kahramanı kesinlikle Kinger. 7. bölüm finalinde çok kritik bir detay vardı. Gözden kaçırmış olabilirsiniz çünkü Kinger ortam karanlık olmamasına rağmen son derece aklı başında, mantıklı ve sakindi. Eskiden Kinger'ın mantıklı konuşabilmesi için karanlık bir ortama ihtiyacı vardı ama artık değil. Kinger kriz anlarında soğukkanlılığını koruyabilen, dış etkenlerden bağımsız olarak zihnini toparlayan bir karaktere evrildi. 8. bölümde Kinger Jax'in terapisti veya rehberi rolünü üstlenirse şaşırmayın. O sirkin en eskisi, herkesin geçtiği yollardan çoktan geçti. Jax'in yaşadığı o büyük kırılmada ona yolu gösterecek kişi ironik bir şekilde grubun en deli görünen üyesi Kinger olacak. Pomni ve Ragata'nın Jax'i bu durumla nasıl başa çıkabileceğini bilen tek kişiye, yani Kinger'a götürdüğü bir senaryo, hikaye örgüsü açısından kusursuz bir mantığa oturuyor. Gelelim interneti kasıp kavuran o sızıntı görsele. Görselde Ragata ve Kinger'ı ana çadırda görüyoruz. Daha doğrusu çadırın olduğu ama şu an çadırın görseli olmadığı bir anda görüyoruz. Ragata dehşete düşmüş, şaşkın ve ne yapacağını bilemez halde. Kinger ise ona bakıyor. Peki bu zaman ne zamanda geçiyor? İddia ediyorum ki bu sahne şimdiki zaman değil arkadaşlar. Bu Ragata'nın sirke düştüğü ilk günün bir hatırası. Yani flashback. Neden mi? Ragata'yı tanıdığımızdan beri onu hep toparlayıcı, sakinleştirici bir abla rolünde gördük. Bu görseldeki gibi çaresiz ve şaşkın olduğu tek an mantıken bu cehenneme ilk geldiği o andır. Kinger'ın bakışlarına baktığımızda ise özellikle Kinger yanındaki kişiyi tanımıyor gibi bakıyor. Ya da daha doğrusu yeni gelen birine bakar gibi bakıyor. Bu arada her ne kadar Kinger'ın yüz ifadelerinden duygu durumunu anlayamasak da bizim en büyük referansımız şu: mekan. Burası Pomni'nin de ilk günde uyandığı o meşhur nokta
ve özellikle Kinger'ın çadırının olmadığını da düşünürsek, büyük ihtimalle Kinger yeni gelenleri bekleyebilmek için o çadırı bir nevi oranın üssü haline getirdi. Bu sızıntı bize 8. bölümün ana temasında fısıldıyor. Hatırlamak. Karakterler 7 bölümün yarattığı travmayı atlatmak için bir araya gelecekler ve ilk günlerini anlatacaklar. Bu bir grup terapisi seansı gibi olacak. Herkes kendi hikayesini, kendi başlangıcını ortaya dökecek. Bu sadece geçmişe bir bakış değil, aynı zamanda karakterleri Kane'e karşı duygusal olarak birleştirecek olan tutkal görevi de görecektir. Kane artık o neşeli, biraz yapay zeka hatası veren komik sunucu değil. O artık açık bir tehdit. 7. bölüm finalinde karakterlerin yüzüne bakın. Kane'e duydukları nefret ve güvensizlik artık somutlaşmış durumda. Goseworks'un paylaştığı o anlamsız gibi duran Zipitopop, artık ne olduğunu bilmiyorum tam olarak, telaffuz da edememiş olabilirim, repliği üzerine bir teorim var. Bu sadece rastgele bir ses değil, Zip It yani kapa çeneni ve neşeli bir melodinin korkunç bir birleşimi. Kane 8. bölümde karakterler gerçekleri konuşmaya veya isyan etmeye başladığında onları bu neşeli sansür ile susturmaya çalışacak. Özellikle Zubul gibi otoriteye baş kaldıran karakterlerin Kane'in bu yeni ve baskıcı yüzüyle sert bir çatışmaya gireceğini öngörmekteyim. Yapımcı Goseworks 7 ve 8. bölümlerin arasında tek bir büyük hikayenin iki yarısı olduğunu söylemişti. 7. bölüm yani şaşkınlık, kafa karışıklığı, beklentilerin yıkılmasıydı. 8. bölüm yani kavrama, parçaların yerine oturması olacak. 8. bölüm karakterlerin sadece duygusal olarak değil, zihinsel olarak da uyandığı bölüm olacak. Pomni'nin pilot bölümündeki o boşluk anısını hatırlaması, Ragatha'nın ilk gün korkularıyla yüzleşmesi ve Jax'in maskesini indirmesi, tüm bunlar bize final olan 9. bölüme hazırlayacak. Süre olarak da beklentim büyük. Karayip Korsanlar benzetmesinden yola çıkarak kalan bölümlerin toplam süresinin oldukça uzun olacağını biliyoruz. 8. bölüm en az 40 ila 45 dakika, hatta belki de daha uzun sürecek. Film tadında bir deneyim olmasını da bekliyorum açıkçası. Sonuca bakacak olursak da önümüzdeki bölüm basit bir macera olmayacak. Bu travmatize olmuş bir grup dijital tutsağın gardiyanlarıyla yani Kane ve hapishanelerine karşı ilk gerçek bilinçli duruşu olacak ve Jax'in liderliği, Kinger'ın bilgeliği, Ragatha ise şefkate sarılarak bu kaostan bir çıkış yolu yaratmaya çalışacaklar. Hazırlanın. Çünkü sirkin ışıkları bu sefer sadece eğlendirmek için değil, gerçekleri aydınlatmak için yanacak. Ve bazen gerçekler soyutlanmaktan daha korkutucudur. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler, yorumlara yazmayı unutma ve daha fazla video için de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve teoriler için Instagram'dan veya yorumlardan bana ulaşmayı unutma. Katıl üyelerine tekrardan canı gönülden teşekkürler diyerekten ben asıl hikayesinden Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.